Türk Devletleri Teşkilatı'nın Azerbaycan için taşıdığı önemi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 14 Şubat 2024'teki yemin töreninde verdiği mesajda saklı. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Biz özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Bütün Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan ölkələrlə qardaşlıq münasibətlərimiz var və bizim siyasətimiz Türk Dövlətləri Təşkilatını gücləndirməkdir. Bu mesaj TDT'nin Azerbaycan siyasetinde ve bölgesel işbirliğinde ne kadar merkezi bir rol oynadığını gösteriyor. Gebele'de düzenlenen TDT 12. zirvesinde ise Aliyev'in önerdiği ortak askeri tatbikat, üye devletler arasındaki stratejik bağların daha da güçlenmesine işaret ediyor. Zirvede alınan kararlar, TDT Plus formatının kurulması, Türk soyun güçlendirilmesi ve Türk Akademisi'nde yapılacak düzenlemelerle birlikte bölgesel işbirliğinin kapsamını genişletiyor. Ayrıca Viktor Orban'ın Türk dünyasına dair değerlendirmeleri ve Azerbaycan'ın yeşil enerji koridoru gibi kritik konular da zirvenin odak noktaları arasında yer aldı. Videonun tamamına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İlham Aliyev, TDT zirvesinde 2026 yılında Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türk devletleri üyesi ülkelerle ortak askeri tatbikat yapılmasını önerdi. Aliyev, Türk dünyasının tek bir güç olarak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak güvenlik sağlanmadan bölgesel istikrar ve kalkınma mümkün değildir dedi. Ortak tatbikatlar sadece askeri hazırlığı artırmakla kalmıyor. Ülkeler arasında koordinasyonu güçlendiriyor, kriz yönetimi kapasitesini artırıyor ve stratejik güveni de pekiştiriyor. Aliyev'in çağrısı dünya örnekleriyle de destekleniyor. NATO ülkeleri yılda onlarca tatbikat düzenleyerek birliklerini güçlendiriyor. ABD ve Avrupa'nın tatbikatlarında sıkça tekrarlanan bir slogan var. Birlikte eğitim, birlikte güç demektir. Bu TDT'nin de yol haritasına rehber olabilir. Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin son bir yılda 25'in üzerinde ortak tatbikat gerçekleştirdiğini hatırlatarak bu deneyimin diğer TDT üyeleriyle paylaşılması gerektiğini de belirtti. Ortak tatbikatlar Türk dünyasında sadece askeri değil, aynı zamanda stratejik bir entegrasyonun önünü açıyor. Örneğin Güney Kore ve ABD'nin düzenli tatbikatları bölgesel istikrarı sağlarken Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık yaratıyor. Aliyev'in önerisi TDT ülkeleri için benzer bir etki yaratmayı hedefliyor. Hem güvenliği artırmak hem de ortak hareket etme kültürünü yerleştirmek. Kısacası güçlü bir savunma, güçlü bir gelecek demek sözü Türk devletlerinin ortak tatbikat vizyonunu özetliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde yaptığı konuşmada Türk dünyasının bilim, teknoloji ve yapay zeka alanında güç birliği yapması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Türk devletlerinin bu alanlarda hak ettikleri noktaya ulaşabilmeleri için yüksek katma değere sahip ortak yatırımlar yapmalarının önemine dikkat çekti. Yapay zeka konusunda küresel gelişmeleri yakalayabilmek ve kültürel zenginliğimizi koruyabilmek için Türkçe büyük dil modelini hızla geliştirmemiz gerekiyor diyen Erdoğan, bu teknolojik atılımın Türk dünyasının dijital bağımsızlığı için kritik olduğunu belirtti. Türkçe Büyük Dil Modeli projesi ise yapay zeka çağında Türkçenin varlığını güçlendirmeyi, dilin küresel dijital sistemlerde yer almasını sağlamayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanı ayrıca ortak alfabe konusuna değinerek Türkiye'nin bu alanda ilk adımı attığını açıkladı. Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eserle Oğuznameleri ortak alfabe ile bastık. Bugün de liderleri birer adet takdim ediyoruz ifadelerini kullandı. Oğuzname, Türk halklarının atası kabul edilen Oğuz Kağan'ın soyundan gelenlerin kahramanlıklarını, geleneklerini ve inançlarını anlatan destanlara verilen genel ad. Bu metinler sadece bir kahramanlık hikayesi değil, Türk kimliğinin tarihsel ve kültürel hafızasıdır. Bu nedenle Oğuznamelerin ortak alfabeyle basılması yalnızca bir yayın projesi değil, Türk birliğinin sembolik bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Güney Kafkasya'da yaklaşık 40 yıldır süren çatışma 8 Ağustos 2025'te Washington'da imzalanan barış anlaşmasıyla resmen sona erdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda barış ve devletler arası ilişkilerin kurulması hakkında anlaşmaya imza attı. Bu adım hem iki ülke arasındaki düşmanlığın bitişi hem de
bölge siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. zirvesinde yaptığı konuşmada 2020'deki vatanseverlik savaşı ve 2023'teki terörle mücadele operasyonlarıyla ülkesinin toprak bütünlüğünü yeniden sağladığını vurguladı. İşgalcileri ata topraklarımızdan kovduk ve adil bir barışa ulaştık diyen Aliyev, şehitlerin hatırasının daima yaşatılacağını ve Ermenistan'ın işgalcilik politikasının unutturulmayacağını da belirtti. Anlaşmanın en önemli maddesi tarafların birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü resmen tanıması oldu. Bu maddeyle Ermenistan, Karabağ üzerindeki tüm iddialarından hukuken vazgeçti. Ermenistan Anayasası'ndan Karabağ ifadesinin çıkarılması da sürecin doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor. Anlaşma iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının önünü açtı. Kısa süre içinde karşılıklı büyükelçiliklerin açılması ve sınır geçişlerinin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca taraflar uzun yıllardır çatışmayı çözmek için kurulan Agit Minsk grubunun faaliyetlerine son verilmesi konusunda da uzlaştı. Böylece uluslararası toplumun barış sürecine aracılık etme rolü de sembolik olarak son buldu. Barışın Washington'da imzalanması bölgedeki güç dengelerini kökten değiştirdi. Bu ABD'nin Güney Kafkasya diplomasisine geri dönüşü anlamına gelirken Rusya'nın geleneksel nüfus alanını kaybettiği bir döneme işaret ediyor. Uzun süredir arabuluculuk girişimleri sonuçsuz kalan Moskova bu süreçte dışarıda kaldı. Bu durum Kremlin'in Kafkasya'daki etkinliğinin önemli ölçüde zayıfladığını gösteriyor. Barış Anlaşması sadece Azerbaycan ve Ermenistan için değil, tüm Güney Kafkasya için yeni bir sayfa açtı. Gürcistan da bu süreçle birlikte 3 ülkenin ortak bir barış ve işbirliği platformu oluşturma olasılığını gündemine aldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde dikkat çekici bir konuşma yaptı. Türk dünyasını Avrupa için bir altın rezervi olarak tanımladı. Burada Orban, Türk dünyasını enerjiden yatırımlara, doğal kaynaklardan coğrafi geçiş güzergahlarına kadar Avrupa için stratejik bir kaynak havuzu olarak görüyor. Bu benzetmeyle Türk dünyası Avrupa'nın enerji, ticaret ve jeopolitik dengelerde kullanabileceği güvenli rezerv konumunda gösteriliyor. Altın rezervi benzetmesi Türk dünyasının Avrupa için nadir bulunan avantajlara coğrafi konum, enerji kaynakları, ulaşım güzergahları, kültürel bağlar vesaire gibi özelliklere sahip olduğu iddiasını yansıtıyor. Ayrıca Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltması da Türk dünyasının Avrupa için alternatif enerji güzergahlarında önemli yere sahip olduğunu gösteriyor. Yatırımlar, altyapı, yenilenebilir enerji projeleri bu coğrafyayı geleceğin pazarına dönüştürüyor. Orban'ın vurguladığı yenilenebilir enerji projeleri de bu vizyonun parçası. Türkistan ve Kafkaslar, petrol, doğalgaz, nadir mineraller bakımından zengin bölgeler arasında. Bu kaynaklar Avrupa'nın enerji ihtiyaçlarını çeşitlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Orban ayrıca Azerbaycan'ın gaz sahasında bir Macar şirketine fırsat tanımasını özel bir örnek olarak gösterdi. Bu adımın stratejik ortaklık mesajı birlikte ilişkileri derinleştirme kararı olarak da değerlendirdi. Türk Devletleri Teşkilatı bu yıl önemli bir adım attı. TDT Plus adında yeni bir işbirliği formatı kuruldu. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? TDT Plus, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye olmayan ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla daha esnek şekilde çalışabilmesini sağlayan yeni bir model. Yani artık Türk dünyası sadece kendi içinde değil, dışarıyla da ortak projeler yürütebilecek. Bu teşkilatın küresel görünürlüğünü artıracak, daha geniş bir etki alanı yaratacak bir sistem. Dünya hızla değişiyor. Enerji, güvenlik, iklim krizi, göç, dijital tehditler. Bu sorunlar artık tek başına çözülemiyor. İşte TDT Plus, Türk devletlerinin bu küresel sorunlarda birlikte hareket etmesini ama aynı zamanda dış dünyayla da ortaklık kurmasını hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle teşkilatımız içine kapanık bir yapı olmayacak. Dışarıyla da güçlü diyaloglar kuracağız. Örneğin teknoloji ve savunma alanında Pakistan, Macaristan ya da Katar'la, ticaret ve ulaşımda Avrupa Birliği ülkeleriyle TDT Plus çatısı altında ortak projeler yürütebilecek. Kısacası TDT Plus, Türk dünyasının hem kendi içinde daha güçlü olmasını hem de dünyayla daha fazla konuşmasını sağlayacak yeni bir diplomatik köprü. 8 Ağustos 2025'te Washington'da çok önemli bir buluşma gerçekleşti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda bir araya geldi. Görüşmenin sonunda taraflar uluslararası barış ve refah için Trump Rotası adlı ortak bir deklarasyona imza attı. Kısaca TRIP diye anılan bu yol aslında Zengezur Koridoru'nun yeni adı. Artık koridor yerine yol ifadesi kullanılacak. Bu anlaşmaya göre ABD Zengezur yolunun işletme hakkı
haklarını 2125 yılına kadar aldı. Ermenistan ve ABD yolun ortak işletmecisi olacak. Yol üzerindeki egemenlik tamamen Ermenistan'a ait olacak. Yani toprak bütünlüğü korunacak. Her türlü hukuki ve güvenlik işlemi Ermenistan yasalarına göre yürütülecek. Zengezur yolu sadece Azerbaycan ve Ermenistan için değil, Türkiye, İran ve tüm Güney Kafkasya için stratejik bir öneme sahip. Bu yolun açılmasıyla birlikte ticaret ve ulaşım ağları canlanacak. Ekonomik hareketlilik artacak. Bölgesel güvenlik güçlenecek. Özellikle Nahçıvan, Ermenistan ve İran sınırlarının kesiştiği Kotam köyü gibi bölgelerde halk bu gelişmeyi iş ve refah umudu olarak görüyor. Zengezur dağlarının doğal engelini aşacak olan bu yol hem coğrafi hem de diplomatik anlamda yeni bir köprü olacak. Washington'daki zirvede imzalanan anlaşmada ABD askerlerinin Zengezur güzergahına konuşlanamayacağı taahhüt edildi. Fakat tarih bize gösteriyor ki ABD hiçbir zaman yalnızca asker üzerinden nüfus kurmadı. Asıl güç kontrol ettiği altyapı, teknoloji, enerji hatları ve iletişim ağlarında gizli. Zengezur da bunun yeni örneği olmaya aday. ABD'nin asker olmayacak ifadesi kamuoyuna güven verme amacı taşıyor gibi görünse de bölge uzmanları bu maddenin pratikte etkisiz olduğunu düşünüyor. Çünkü modern jeopolitik artık üniformayla değil, kablo hatları, radar sistemleri, enerji hatları ve finansal ağlarla kuruluyor. ABD'nin Zengezur üzerindeki etkisi de büyük ihtimalle bu yöntemlerle gerçekleşecek. Anlaşmanın 99 yıllık bir işletme hakkı içerdiği iddiası bu etkinin boyutlarını anlamak için yeterli bir ipucu. Aslında burada ABD doğrudan asker bulundurmayacak, ancak bölgeye kuracağı şirketler, yatırım konsorsiyumları ve teknolojik sistemlerle kalıcı bir göz ve sürekli bir el oluşturacak. Daha önce benzer durum Filipinler'de yaşadı. ABD burada asker konuşlandırmıyoruz dese de radar üsleri, istihbarat merkezleri ve özel güvenlik şirketleri aracılığıyla etkin bir kontrol mekanizması kurdu. Filipinler'deki EDCA anlaşmasında ABD'ye üs hakkı tanınmadı. Fakat kısa süre içinde lojistik merkezler, insansız hava araçları, istasyonları ve eğitim alanlarıyla fiilen bir askeri varlık oluşturuldu. Aynı modelin Zengezur içinde uygulanması kimseyi şaşırtmayacak. Zengezur'un jeopolitik konumu bu açıdan kritik. Bu hat Orta Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan enerji ve ticaret yollarının tam ortasında yer alıyor. Yani burayı kim kontrol ederse Türk dünyasının enerji akışını, lojistik hatlarını ve hatta güvenliğini de kontrol edebilir. ABD asker konuşlandırmadan bu hattın finansal ve teknolojik omurgasını elinde tutarak bölgedeki etkisini pekiştirecek. Bu durum İran için de ciddi bir güvenlik endişesi yaratıyor. Tahran yönetimi uzun süredir ABD'nin Zengezur üzerinden Güney Kafkasya'ya asker sokacağını iddia ediyordu. Şimdi anlaşma asker olmayacak diyerek bu iddiayı yalanlar görünse de İran açısından durum hiç de iç açıcı değil. Çünkü asker yerine ABD etkisinin kurumsal, ekonomik, teknolojik yollarla sahaya indiği bir dönem başlıyor. Washington'un Zengezur'u alenen bir askeri üs haline getirmesi gerekmiyor. Artık 21. yüzyılın üsleri fiber hatlarla, enerji ağlarıyla, gözetim sistemleriyle inşa ediliyor. Sonuç olarak Zengezur Anlaşması'nı bir barış anlaşmasından ziyade ABD'nin bölgeye sessiz bir nüfus planı olarak da değerlendirebiliriz. Yani kısacası ABD Zengezur'a asker göndermiyor olabilir ama Zengezur artık ABD'nin dijital ve stratejik üssüne dönüşüyor. Karabağ zaferinden sonra yeniden doğan Füzuli şehri kardeşliğin sembolleriyle yeniden inşa ediliyor. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bu topraklarda Türk dünyasının birlik ruhunu temsil eden yeni bir yapı yükseliyor. Füzuli Camii. Berdi Muhammedov geçtiğimiz Temmuz ayında Karabağ'a yaptığı ziyarette Türkmenistan'ın Füzuli'de bir cami inşa etmek istediğini açıklamıştı. Füzuli Camii sadece bir ibadethane değil, Türk dünyasının kültürel diplomasisinin somut bir göstergesi. Çünkü Karabağ'ın yeniden imarı artık sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk devletlerinin ortak bir projesine dönüşmüş durumda. Özbekistan Füzuli'de Mirza Ulugbek Okulu'nu inşa etti. Kazakistan Ağdam'da Kurman Gazi Çocuk Yaratıcılık Merkezi'ni hayata geçirdi. Kırgızistan Ağdam'da Manas Okulu'nu kurdu. Macaristan Cebrail'de bir okul inşa etti ve Türkmenistan bu kardeşlik zincirine Füzuli Camii ile katkı sundu. Ayrıca Türkiye'den şirketler, bölgedeki tünellerden yollara, köprülerden havaalanlarına kadar altyapının her aşamasında aktif rol alıyor. Bu sadece yeniden inşa değil, ortak kimliğin, kültürel bağların ve dayanışmanın yeniden yükselişidir. Kültürel diplomasi ülkelerin yumuşak gücünü artırmak için sanat, dil, tarih ve manevi değerler üzerinden kurduğu bir iletişim biçimidir. Bu açıdan bakıldığında Türkmen kardeşlerinin Füzuli Camii hediyesi Azerbaycan'ın gönlünde birlik duygusunun kalıcı nişanı olarak yer alıyor.
Azerbaycan son yıllarda sadece petrol ve gazıyla değil, yeşil enerji projeleriyle de adından söz ettiriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde açıkladığı Yeşil Enerji Koridoru projesi hem bölge hem de dünya açısından çok önemli bir adım. Peki bu koridor tam olarak neyi ifade ediyor? Kısaca söylemek gerekirse, Azerbaycan'dan başlayıp Türkistan, Türkiye ve Avrupa'ya kadar uzanacak dev bir temiz enerji hattı planlanıyor. Bu hat güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği bölge ülkeleri üzerinden Avrupa'ya taşıyacak. Yani petrol boru hatlarının yerini artık elektrik ve enerji kabloları alıyor. Azerbaycan bu projede merkez ülke konumunda. Ülkede karasal rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli 27 gigawatt. Hazar Denizi'nin rüzgar enerjisi potansiyeli ise 157 gigawatt. Cumhurbaşkanı Aliyev 2030 yılına kadar elektriğin en az %30'unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını açıkladı. Ayrıca Karabağ bölgesinin yeşil enerji bölgesi ilan edilmesi de bu hedefin bir parçası. Karadeniz'in altından geçecek yaklaşık 1200 kilometrelik bir denizaltı enerji kablosu sayesinde Azerbaycan'da üretilen yeşil elektrik doğrudan Avrupa'ya taşınacak. Bu tamamlandığında dünyanın en uzun ve en derin sualtı enerji kablolarından biri olacak. Yeşil enerji koridoru Türk dünyasının artık sadece kültürel değil, teknolojik ve çevreci bir güç olarak da dünya sahnesine çıktığını gösteriyor. Orta Asya'nın güneşi, Azerbaycan'ın rüzgarı ve Türkiye'nin enerji altyapısı birleşerek Türk coğrafyasını küresel enerji haritasında bir merkez haline getiriyor. Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan yeşil enerji üretimi ve iletimi konusunda güçlerini birleştirmek için stratejik bir işbirliği başlattı. Bu modelin amacı bölgedeki yenilenebilir enerji potansiyelini Avrupa ve diğer pazarlara taşımak. 3 ülke lideri COP29 iklim zirvesinde bu işbirliği anlaşmasını imzaladılar. Resmi olarak 13 Kasım 2024'te yeşil enerjinin geliştirilmesi ve iletimi alanında stratejik ortaklığa ilişkin mutabakat zaptı hükümetler arasında kabul edildi. Kazakistan ve Özbekistan, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan büyük miktarlarda enerji üretmeyi hedefliyor. Üretilen enerji öncelikle Kazakistan, Azerbaycan güzergahı üzerinden taşınacak. Ardından Türkiye ve Avrupa'ya bağlantılar kurulacak. Kablo hattı projeleri arasında Hazar Denizi altından geçecek sualtı kablosu da planlanıyor. Bu modelin şu anki üçlü yapısında Kırgızistan ve Türkmenistan'ın olmaması ilginç. Fakat birkaç sebebi var. Kırgızistan ve Türkmenistan'ın enerji iletim altyapısı bu büyük ölçekli bölgesel bağlantılar için henüz yeterince güçlü değil. Kırgızistan'ın yenilenebilir enerji potansiyeli henüz büyük ölçekte ihracata uygun düzeyde planlanmamış durumda. Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Azerbaycan için taşıdığı önemi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 14 Şubat 2024'teki yemin töreninde verdiği mesajda saklı. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Biz özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Bütün Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan ölkələrlə qardaşlıq